Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere merakla beklenen Disney Plus dizisi Secret Invasion için yeni ayrıntılar ve fotoğraflar yayınlandı. Dizi Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Emilia Clarke gibi ünlü başrolleri bünyesinde barındırıyor ve oldukça merakla beklenen bir yapım olarak karşımıza geliyor. Benim de gerçekten merakla beklediğim bir yapım bu yıl içerisinde çıkacak olanlardan. Çünkü karanlık bir türde bir yapım olacak gibi duruyor. Halen elimizde kesin bir tarih bulunmasa da bu yıl Disney Plus'ta yayınlanacağı resmi olarak onaylandı. Secret Invasion çizgi romanların en ünlü hikayelerinden birini uyarlıyor. Aynı adla zaten. Türkçe'ye de Gizli İstiler adıyla çevrildi. Secret Invasion hikayesi. Bu çizgi roman serisi Secret Invasion çizgi roman serisi Marvel evrenindeki en önemli olaylardan biridir. Dizinin hikayesi de bu çizgi romana dayanıyor ve Skrull ırkının Marvel evrenindeki yerini anlatıyor. Nick Fury ve Talos'un şekil değiştiren uzaylılara karşı verdiği mücadeleyi değinecek bu yapımda başarısızlıkla sonuçlanan onlarca yılın ardından bir Skrull isyanı patlak veriyor. Bildiğiniz gibi Skrull'lar başka karakterlerin kimliklerini ele geçirerek onların yerine geçebilme özelliğine sahip şekil değiştiricilerdi. Secret Invasion, Skrull'ların yıllar boyunca dünyadaki önemli karakterlerin kimliklerini ele geçirerek gizlice yönetime yerleşmesini konu alıyor. Dizide Nick Fury ve Talos Skrull istilası hikayesine odaklanarak olayları küçültüyor ve Skrull'ların Kaptan Marvel'dan sonra yeni bir ev bulma çabalarına dayandırıyor. Ancak dizide çizgi romandan farklı olarak Kaptan Marvel'ın olayların merkezinde yer alması ve Nick Fury ve Talos'un onun yardımıyla Skrull istilasına karşı koymaları planlanıyor. Ayrıca bizlere sunduğu hikayesi ve dizide yaşanan tüm bu olaylar diğer MCU projeleriyle bağlantılı olacak. Ben de bu videoda Vanity Fair tarafından yayınlanan fotoğraflar üzerine konuşacağım ve elimden geldiğince gözden kaçan detaylara değinmeye çalışacağım. O zaman ilk fotoğraf ile başlayalım. İlk fotoğrafımızda Nick Fury'yi gizemli mezar benzeri bir yeri ziyaret ederken görüyoruz. Bu mezarlık benzeri yerde eski Skrull arkadaşların mezarları olabilir. Eski Skrull dostlarının mezarları bulunuyor olabilir. Ancak biraz daha dikkatli baktığımızda bu yapıların üstünde Skrull dili değil, normal rün yazıtlarının bulunduğunu görüyoruz. Nick Fury'nin bu mezarlığı ziyaret etmesi burada gömülü olan kişinin Skrull'ların günümüzde neyin peşinde olduğunu çözmede önemli bir rol olduğu anlamına gelebilir ve Skrull'ların şimdiki planlarına ışık tutmada yardımcı olabilir. Hatta burada Nick Fury'nin Skrull'ların kılığına girmiş birinin mezarına bile denk gelirken görebiliriz Nick Fury'yi. Nick Fury ve Talos'u en son Kaptan Marvel filminde bir arada görmüştük. Daha sonra Spider-Man Far From Home filminde ise birbirleriyle olan bağlarının kopmadığını, halen iletişim halinde olduklarını görmüştük. Bu fotoğrafta ise iki arkadaşı tekrar kucaklaşırken, selamlaşırken görüyoruz. Yeniden bir araya gelmelerinin korkunç doğası her ikisine de ağır geliyor gibi görünüyor. Önceki yaşadığı tecrübelerden dolayı her iki dostunda. Samuel L. Jackson bu durum hakkında yeni bir Skrull yuvası bulma çabalarının pek iyi gitmediğini söyleyerek bu durumun yeni Skrull düşmanları ve harekete geçirilen plan için biraz sorumluluk hissettikleri anlamına gelebileceğini belirtmişti. Emilia Clarke bildiğiniz üzere önceden gelen ilk bilgilere göre bize Abigail Brent olarak iddia edilmişti. Ancak Emilia Clarke Talos'un kızı Gia'yı canlandıracak. Gia daha önce Captain Marvel filminde kısa bir süre genç bir kız olarak görülmüştü. Ancak şimdi Secret Invasion'daki olaylar sırasında büyümüş durumda. Bu Emilia Clarke'ın Abigail Brent oynadığı iddiasını çürütmekte kalmıyor. Aynı zamanda Gia'nın Secret Invasion'daki hikayesiyle ilgili ayrıntılar onun bir MCU kötüsü, MCU villain'ı olduğunu ortaya koyuyor. Çünkü Gia, Talos'un grubundan ayrıldıkları ve kendi planları olduğu için gizli istilanın kötü adamlar olarak konumlandırılan Skrull radikalleri olarak bilinen bir grubun üyesi olarak karşımıza çıkacak. Bu fotoğrafta da baba ve kızını bir arada görüyoruz. Yine aynı karede, ancak kızı ve babası yaklaşmakta olan Skrull Savaşı'nda aynı tarafta olmayacak. Gia, babası ve Nick Fury'nin Skrull'lara yeni bir yuva bulma konusunda başarısız olmalarından bıktıktan sonra Skrull isyanına katılacak. Emilia Clarke isyankar bir ruh geliştiren ve babasının başarısızlığını izleyen Gia'nın Talos'la ilişkisinin dizi boyunca pek de iyi bir noktada olmadığını söyledi. Hatta Talos'un Skrull'ların lideri olarak sorumlulukları nedeniyle yıllar boyunca kızıyla çok fazla zaman geçirmediği de anlaşılıyor. Kobe Smolders'ın Maria Helene Vanity Fair tarafından
yayınlanan fotoğraflarda tekrar görüyoruz ve bu fotoğraflardan bir tanesinde onun aksiyona eskisinden daha fazla dahil olduğunu bizlere gösteriyor. Bu fotoğrafta Maria Hill'in burnunda bir yara izi görülüyor ki bu da Nick Fury'nin uzay maceraları için onu büyük ölçüde terk etmesinin ardından son yıllarda zor bir hayat geçirdiğine dair yaptığı göndermeyle bağlantılı olabilir. Smolders'ın karakteri son birkaç yılı yalnız ve Fury ile iletişim kuramadan geçirdi. Bu durum onu süper güçleri ya da Fury'nin bazı kaynakları olmadan dünyanın dört bir yanındaki sorunlarla tek başına başa çıkmak zorunda bıraktı. Bu fotoğrafta Nick Fury'nin göz bandı olmayan yeni görünümüne harika bir bakış sunarken yüzünde ve gözünde guzun neden olduğu yara izlerini de bizlere gösteriyor. Secret Invasion sırasında çok iyi bir noktada olmasalar da paylaştıkları köklü güven bir kez daha güçlerini birleştirmelerinin açıkça nedeni gibi duruyor. Skrulların herkes gibi görünüp davranabildiği bir dünyada Fury ve Hill'in güvenebilecekleri insanlara ihtiyaçları olacak elbet ve bu iki dost da aralarında her ne kadar bir şeyler yaşanmış olsa da sonuçta bu iki kişi birbirine güvenebilecek eski dostlar ve Fury'yi Skrulların kötü bir şey planlıyor olabileceği konusunda da uyaran Maria Hill karakteri olabilir. Nick Fury'nin göz bandı olmayan görünümü ise Secret Invasion'da karakterin dizi boyunca içinde bulunduğu savunmasız durumu keşfetmek için bilinçli bir seçim gibi duruyor. Samuel Jackson karakterinin seri başladığında sarsıldığını ve Thanos'u engelleyemedikten ve Iron Man ile Black Widow'un ölümünü gördükten sonra dünyayı kurtarmaktan vazgeçtiğini söylüyor. Artık bir şeyleri düzeltebileceğine inanmıyor ve imzası haline gelen göz bandını takmama kararı da bu duygudan kaynaklanıyor. Samuel L. Jackson'a göre bu artık onun kırılganlığının bir parçası. Bu fotoğrafta da Skrull isyanının lideri olan Gravik karakterine bir bakış içeriyor. Fotoğraf Skrull grubunun dünyayı ele geçirmek gibi görünen genel planların bir parçası olarak daha fazla güç elde etmek için karanlıkta nasıl çalıştığını bizlere gösteriyor. Bu işte Skrull radikalci grup dediğimiz başı Gravik olacak gibi lideri, bu isyanın lideri Gravik olacak gibi duruyor. Skrull aşırılıkçılarının Talos'un harekete geçmesinden dolayı hayal kırıklığına uğradıktan sonra meseleyi kendi ellerine aldıkları söyleniyor. Başlangıçta olabildiğince sessiz bir şekilde isimsiz kaynaklar topluyorlar ancak Gravik'in grubu bu durum gerektirirse güç kullanmaktan çekinmiyor. Ben Mendelsohn yani Talos'u canlandıran aktörümüz Skrull grupları arasındaki çekişmeyi soğuk savaşa benzetti. Skrull isyancılarının Nick Fury, Talos ve tüm dünya için oluşturduğu tehdide rağmen yenilmezler gizli istilada da yer almayacak. Samuel Jackson çatışma büyüdükçe insanların onları istediğini ve kendisinin onları getiremeyeceğini söyledi. Samuel L. Jackson ayrıca kendini tutmasının çok iyi bir nedeni var dedi. Bu S.H.I.E.L.D.'ın eski direktörünün Avengers'tan sonra hissettiği kederle bağlantısı olabilir. Endgame'den sonra hissettiği üzüntüyle ve daha fazla arkadaşını tehlikeye atmadan hatalarını telafi etmek istemesiyle bağlantılı olabilir. Bu durumdan dolayı da maalesef Avengers ekibinden kimseyi görmeyeceğiz gibi duruyor. Yani Avengers kesinlikle olmayacak Secret Invasion dizisinde. Evet, bu fotoğraflardan ortaya çıkan bir başka diğer karakter de Olivia Colman'ın hayat verdiği Sonya Falsworth rolü. Colman'ın karakteri Skrull krizinin İngiltere'yi nasıl etkileyebileceğine odaklandığından dizinin jeopolitik hikayesinin bir parçasını temsil eden bir MI6 ajanı. Gizli istilada antagonistik bir varlık olarak tanımlanan Olivia Colman'ın karakteri Samuel L. Jackson tarafından soğukkanlı olarak tanımlanıyor. Falsworth dizinin Skrull direnişinin istihbarat topluluğu üzerindeki küresel yansımalarını keşfetme çabalarının bir parçası çünkü kendisinin de açığa çıkma riski olan büyük sırları olabilir. Bir diğer fotoğrafımızda ise Everett Rose'u tekrar dönüşünü görüyoruz buradan MCU'ya Secret Invasion dizisiyle ve artık nasıl gölgelerde çalışmak zorunda olduğunu da bize gösteriyor bu fotoğraf. Yani gizli bir şekilde. Hatırlıyorsanız onu en son Black Panther Wakanda Forever filmi sırasında göz altında görmüştük. Ama Rose bu Secret Invasion dizisiyle geri dönecek ve Nick Fury ile birlikte çalışan biri haline gelecek gibi duruyor. Everett Rose yasaların izin verdiğinin dışına çıkmasını gerektiren ya da belirli bir güvensizlik katmanı içeren görevlere hiç de yabancı değil. Önceki filmlerden bunu görmüştük zaten. Eski CIA ajanının Fury'nin yol boyunca karşılaştığı ulusal istihbarat servislerinin gizli dünyasına aşina kişilerden biri olduğu söyleniyor.
Bu son fotoğrafımızda ise bir Skrull'un doğal formuna bakış görüyoruz ve bu da şekil değiştiren uzaylıların dünyadaki yerlerini nasıl bulduklarını bize anlatıyor. Bize biraz fikir kazandırıyor. Bu Skrull'un kim olduğu bilinmiyor. Sadece bir kadın olduğu biliniyor. Bu da dizinin bazı oyuncularını şüpheli yapıyor. Çünkü bu herhangi biri de olabilir. Mesela bize bir sürpriz yapıp tanıdığımız bir karakter önümüze Skrull olarak gelebilir ki bu dizide böyle sürprizler illaki olacaktır. Ben bekliyorum yani. Samuel L. Jackson ise Skrull'ların saklanmaktan ve insanlar gibi yaşamaktan yorulduklarını söyledi. Normal derileriyle yaşam arzuları, gizli istilada önemli bir olay örgüsü noktası ve potansiyel olarak Asi Skrull grubunun istilalarının bir parçası olarak ne yapmak istediklerine dair bir ipucu olarak görünüyor. Evet arkadaşlar, video bu kadar da olabildiğince gözden kaçan detaylara fotoğraf gitmek istedim ve açıklanan bazı filmle alakalı, hikayeyle alakalı detayları da sizlere sunmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha fazla video için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.